Dur. Sadece dur güzel kardeşim. Ve şu an o sessiz odada, o yorgun kalp ile sadece sesime kulak ver. Hiçbir yere yetişmek zorunda değilsin. Hiçbir şeyi çözmek zorunda değilsin. Biliyorum, omuzlarında dünyanın en ağır, en adaletsiz yükünü taşıyorsun. Kimselere anlatamadığın, o derin sızılarla yapayalnız kaldığını, anlaşılamadığını iliklerine kadar hissediyorsun değil mi? Ne kadar çabalarsan çabala, etrafındaki insanların seni anlamadığını, güvendiğin dağlara karlar yağdığını görüyorsun. Bazen gece yarıları yastığa başını koyduğunda, Allah neden bana bu kadar ağır bir sınav veriyor diye sessizce ağlıyorsun. Gözyaşların karanlığa karışırken kimsenin o çığlığı duymadığını sanıyorsun. Sana bütün o acılarını unutturacak, dünyayı sarsacak bir hakikat söyleyeyim mi? O çektiğin tarifsiz acı, o yorucu, o kanatıcı bekleyiş bir ceza değil. Bilakis Allah'ın bir hanım kuluna hayal bile edemeyeceği kadar büyük bir lütuf vereceğinin, onu kendi huzuruna hususi olarak seçtiğinin en muazzam hazırlığıdır. Bu gece bu fısıltıyı duyman, o zifiri karanlığın içinde bu sese rastlaman asla boş bir tesadüf değil. Bu, en başından beri senin için yazılmış ilahi bir tevafuk. Seni o kör kuyulardan çıkaracak olan ilahi bir el uzanıyor şimdi sana. Şimdi sana sıradan insanların anlayamayacağı, sadece kalp gözü açılmış seçilmiş kadınların yaşadığı o ağır ama sonu muazzam olan eşsiz işaretleri fısıldayacağım. Omuzlarındaki yükü usulca bırak, derin bir nefes al ve asırlık bir sırrın kapısından birlikte geçelim. Birinci işaret, etrafın insanlarla dolu olsa bile hissettiğin o derin, o soylu yalnızlıktır. İnsanlar seni dışlamaz belki ama sen artık onların o sığ sohbetlerine, o anlamsız gösteriş yarışlarına ait olmadığını bütün hücrelerinle hissedersin. Firavun'un sarayında yaşayan Hazreti Asiye'yi düşün güzel kardeşim. Dünyanın en büyük zenginliği onun ayakları altındaydı. Ama o şatafatlı kalabalıklar içinde yapayalnızdı. Çünkü ruhu ebedi olanı, asıl yurdunu arzuluyordu. Allah seni büyük bir lütfa hazırlıyorsa, önce seni o sahte kalabalıklardan, o seni aşağı çeken bağlardan usulca koparır. Yalnızlaşırsın ki, o içindeki devasa boşluğu sadece ve sadece onun eşsiz nuru doldursun. İkinci işaret, iftiraya veya haksızlığa uğradığında eskisi gibi çırpınmamak, körü körüne savunmaya geçmemektir. Hazreti Meryem'i hatırla güzel kardeşim. Kucağında o masum bebekle kavminin karşısına çıktığında ona ne kahredici iftiralar attılar, nasıl o taş gibi soğuk bakışlarla yargıladılar. Ama ona ne emredildi? Sadece susma orucu tutması. Sadece ona güvenmesi. Bugün sen de haksızlığa uğradığında, artık uzun uzun kendini açıklamaktan yorulduysan, Rabbim biliyor ya, bu bana yeter diyerek o ulu sessizliğe büründüysen, bil ki o yorgun kalp Meryemleşiyor. O suskunluk pes etmek değil, kainatın en ulu avukatı olarak Allah'ı seçmektir. Üçüncü işaret, dünyada en çok istediğin, en çok tutunduğun o fani şeyden vazgeçebilme imtihanıdır. Hazreti Musa'nın annesini düşün. Canından bir parçayı, o minicik evladını bir sandığa koyup o azgın nehrin karanlık sularına kendi elleriyle bıraktı. Ne büyük bir hasret, ne ağır bir sabır. Ama o ayrılık, o mutlak teslimiyet sonunda evladını ona bir peygamber annesi olarak geri döndürdü. Allah seni o ulu mertebeye taşımak istediğinde bazen çok tutunduğun bir insanı, bir hayali senden koparıp alır. O an canın tarif edilemez şekilde yanar. Ama o elinden o küçük şeyi almıştır ki sana çok daha büyüğünü ve kalıcısını versin. Dördüncü işaret,
Gece herkes uyurken sebepsiz yere uyanmak ve içine o sarsıcı hüzün dalgasının çökmesidir. Çoğu insan bunu karanlık bir buhran, nedensiz bir çöküş sanır. Oysa bu Allah'ın "kim istiyor vereyim" dediği o ilahi davettir. Rabia el-Adeviye'yi hatırla güzel kardeşim. Hor görülen, ezilen bir köleydi. Ama gece zifiri karanlıkta kalkıp Rabbine öyle bir aşkla gözyaşı döktü ki, o yaşlar onu hem zindandan hem de nefsinin köleliğinden azat etti. Gece uyanıp sessizce ağlıyorsan, bu bir zayıflık değil, ruhunun arınma ve o muazzam inşirah vaktine en büyük hazırlık çağrısıdır. Ve 5. O en sarsıcı işaret. Çaresizliğin zirvesindeyken bile o eşsiz nasip olanı sadece ve sadece ondan beklemektir. Gemi suyun üzerinde yüzdüğü sürece hedefine gider. Ama o acı suyu içine alırsa batar. Sen de bugüne kadar o kalbinin içine dünya sevgisini, insanların vefasızlığını, zehirli kaygıları doldurdun ve boğuldun. Ama artık değiştin değil mi? Artık fani dünyayı sadece elinle tutuyorsun. Kalbine almıyorsun. Giderse benim nasibim değilmiş diyebilecek o muazzam, o sarsılmaz teslimiyete ulaştın. İşte bu ulvi hal, o büyük fethin geldiğinin en büyük müjdesidir. Şimdi o derin nefesi al güzel kardeşim. Omuzlarındaki o ezici yükün nasıl da usulca hafiflediğini, ruhunun nasıl da kanatlandığını hisset. Başına gelen o ağır haksızlıklar, yaşadığın o sarsıcı kopuşlar ve o zifiri yalnızlıklar senin cezan değilmiş, değil mi? Allah seni o karanlıkta çaresiz bırakmadı, seni bir an bile unutmadı. O seni tıpkı o ulu hanımlar gibi kendi nurlu sarayına, kendi ulu huzuruna büyük bir özenle hazırladı. Bunca zaman çektiğin o tarifsiz acıların, o ağır ve kanatıcı bekleyiş imtihanının, yastığına damlayan o inci gibi gözyaşlarının bir tek damlası bile zayi olmadı. O dipsiz karanlıkta, o çetin sabır yokuşunda her zaman onun kusursuz koruması altındaydın. Sen sadece fırtınayı gördün ama fırtınanın seni nasıl o ulu makama taşıdığını şimdi fark ediyorsun. O çaresiz sanılan anlarda kapısını hıçkırıklarla çaldığın o yüce dergah, şimdi senin için o muazzam inşirah kapılarını ardına kadar aralıyor. Sana ayrılan, senin için asırlardır büyük bir özenle bekletilen o yüce nasip, artık sana doğru yola çıktı. Çünkü sen bu dünyanın sahte ışıltılarına aldanmayıp, en zor anında bile yüzünü gökyüzüne dönüp, bütün samimiyetinle "Ya Vekil" diyebildin. Şimdi senden bu ulu dergahın kapısında, o yorgun ama tertemiz ruhunla bir iz bırakmanı istiyorum güzel kardeşim. Geçmişin o karanlık gölgelerini usulca yere bırak. Ve aşağıya o derttaşlar toplandığı o sessiz meclise in. Bugün anlattığım o ulu kadınları düşün. Ama sadece onlar şart değil güzel kardeşim. İster o şatafatlı sarayda yapayalnız kalan Hazreti Asiye'de, İster iftiralar karşısında susma orucu tutan Hazreti Meryem'de, ister Peygamberimizin kızı o koca yürekli Hazreti Fatıma'de, ister ilmiyle ve dirayetiyle ufukları aydınlatan Hazreti Ayşe'de. Hangi ulu hanımın o çetin yolu senin şu anki imtihanına ayna tutuyor? Hangisini o yaralı ruhuna örnek alıyorsun? Şimdi usulca aşağıya in. Onun mübarek adını yaz ve nedenini o kırık kalple bize fısılda. Yaz ki güzel kardeşim, senin o dökülen kelimeler, senin o sessiz çığlığın aynı karanlıkta çırpınan bir başka hanım kardeşine o ulu yolda bir fener olsun. Eğer bu ulu meclisteki fısıltılar, o yorgun ruhuna bir şifa, o sızlayan yarana bir merhem olduysa,
Bu hakikat yolculuğunda bizimle kal ve ailemize abone ol. Ve bugün çevrende yüzü gülen ama içi kan ağlayan, karanlıkta yapayalnızım diye hıçkıran bir hanım kardeşin varsa, lütfen bu videoyu ona da gönder. Gönder ki, senin vesilenle bir başka yaralı kuşun daha kanadını saralım. Senin o minicik gayretin, bir başkasının hayatına ilahi bir tevafuk olsun. Bütün hücrelerinle, ruhunun o en derin köşesiyle bil ki, çok seviliyorsun. O yorgun, o güzel kalbini bir daha asla yorma. Sonsuz merhamet sahibinin o eşsiz şefkat kanatlarının altında ebediyen huzur bul. Allah'a emanet ol.